Selamlar. Bugün vişneli revani tatlısı yapacağız. Vişne sezonu geçmeden şöyle güzel bir revani yapalım dedim. Bir de vişneli yapalım dedim. Hadi hep birlikte başlayalım revani tatlımızı hazırlamaya. İlk olarak revani tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Hemen başlıyoruz. İlk önce yumurtalarımızı kıralım. 3 tane yumurta kullanacağım. Tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. Şöyle 3 yumurtayı kırdım. Bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı şeker, bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ. Şimdi bu koyduğumuz malzemeleri bir çırpıcımızla çırpalım. Şimdi bu kadar yeter. İrmiğimiz var. Bir su bardağı. Şöyle karıştıralım ilk önce ve çırpalım. Evet, irmiği de çırptık. Şimdi üzerine un ilavesine geçiyoruz. Bir bardak un doldurdum. 2 tane de kabartma tozu ilave edeceğiz. Hemen unun üzerine. Şöyle unun üzerine onu da ilave ettik. İlk önce tabii şöyle toz olmasın. İlk önce hafif böyle karıştıralım. Ve çırpmaya başlayalım. Tamam oldu. Hamurunu hazırladık. Hemen tepsimizi koyuyoruz şuraya yanımıza. Tepsimize katı yağla yağlıyoruz. Şöyle bir yere toplanmasın hamur. Şöyle yağlıyoruz her yerine katı yağla. Hazırladığımız karışımı döküyoruz. Hiç kalmasın, ziyan olmasın. Tamamen temizliyorum. Şöyle dağıtalım. Ve şöyle hafif vurduralım ki hava kabarcıkları varsa çıksın. Şimdi tatlımızı 180 derece fırında, üzeri kızaracak, içi pişecek, pişireceğiz yani. Ne kadar? Herkes fırının kendi ayarını bilir. Kendi fırınızın ayarına göre ayarlayın ama 180'den az olmasın. 180-200 derece arası ayarlayın. Pişmek üzere benim kendi fırınıma götürüyorum. Tatlımız fırında pişti. Şu anda içinde duruyor, fırının sıcaklığını yavaş yavaş çeksin diye. Hemen şerbetini hazırlamaya geçiyoruz. Dediğim gibi vişne şerbeti yapacağız. Şöyle kavanozumda daha önce sizlere tarifini verdim. Şuraya linkini bırakıyorum. Bu vişnenin tanelerinden, suyundan şerbetini yapacağız. Hadi başlayalım. Hemen vişne konservemizi açalım. Gördüğünüz gibi vişne konservemiz burada. Şimdi suyunu bir ölçelim. Bakın kıpkırmızı. Suyu ne çıkacak? Şöyle bir bardak dolu dolu bakın içinden suyunu çıkardık. Bu kalanları da dökelim bakalım şöyle. Evet, fazla yok. Bir bardak dolusu vişne suyumuz bunda dibinde. Döktük. Üzerine suyla tamamlayacağız. 2. bardak su döküyoruz. 2 ve 3. Şimdi ekşiliğini bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Şöyle kaşıkla kontrol edelim. Başka kaşık getiririz. Bayağı ekşi. 2 bardak su. Şimdi temiz bir kaşık aldım. Tekrar diğerini ayırdım. Şimdi birkaç daha vişne atacağım içine. Bütün böyle. Gördünüz mü? Böyle birkaç daha vişne attım. Şöyle vişnelerimiz de var içinde. Bu kadar yeterli. Çok fazla da atmaya gerek yok. Şimdi şeker ilavesini yapacağız. Hemen buradan
Şekerimi dolduruyorum. Şöyle bir. Tekrar. 2. Tekrar. 3. Yarım kaşık, yarım bardak daha döküyorum. Şöyle 3,5 bardak şeker koyduk. Şimdi şekeri şöyle bir karıştıralım. Şimdi ocağımı yakalım. Evet, tüpümü yaktım çünkü unuttum. Koca tüpü çalışmıyordu. Şimdi ben bunu da pişireceğim. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Sürekli karıştırarak şekerini eriteceğiz. Ve şerbeti hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz. Erisin bakalım şeker. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Kaynasın bakalım şerbetimiz. Şerbete bir çimdik şöyle tuz atıyorum. Bu tuzu ya hamura ya şerbetine, tatlılara muhakkak atın. Hamurunu unuttuğumuza göre biz de şerbet atıyoruz. Eskiler mutlaka bir çimdik tuz atarlar tatlılara. Biz de o geleneği devam ettiriyoruz. Evet, kaynasın bakalım. Vişne şerbetimiz kaynamaya başladı. Şu anda güzel kaynıyor. Şu bir ekşi tatlı oranına bir bakalım. Kullanmadığım kaşıkla deneyeceğim. Güzel. Güzel. Bakın şöyle kaynıyor. Bir kaç dakika kaynatacağız? 3 dakika falan. Şöyle üzerine azıcık köpüklerini bir aldıralım. Çok koyu bir şerbet olmayacak bu. Hafif sulu bir şerbet olacak. Bakın. Şöyle görüyorsunuz mu? Hemen kapatıyoruz. Koyulmaya başladı bile. Şöyle çok köpürmeye başladığı zaman bilin ki koyuluyor arkadaşlar. Koyu oluyor. Bu aşamada artık kapatabiliriz. Bu çok aşırı koyu bir şerbet değil. Bu böyle sulu olması lazım. Hemen ocağı kapatıyorum. Şerbetimiz hazır oldu. Şimdi şerbetimizi bir 10 dakika, çok soğuk olmayacak, sıcak da olmayacak, bekleyeceğiz. Tatlımız da pişti fırında. O da şu anda yavaş yavaş soğuyor. Her ikisi de aynı ayarda olacak ve şerbetini vereceğiz. Evet, şerbetimizi bayağı bir soğuttuk. Şimdi tatlımızı da fırından aldım. Şöyle gösterelim. Tatlımız da soğudu. Yani elime aldığıma göre ılık demek. Hemen şimdi tatlımızı şöyle bir dilimleyelim. Tatlıyı dilimleyeceğim. Şöyle 3'e böleceğim arkadaşlar. Bunu da şu şekilde bakın kestim. Şerbetimiz soğudu bayağı. Hemen ben bir kepçeyi alayım. Şimdi kepçemi aldım. Bakın şöyle şerbetimiz ve tatlımıza veriyoruz. Şerbetimiz soğudu ama çok buz gibi değil arkadaşlar. Ilık. Tatlımız da ılık. Bakın şimdi tatlı bir sünger gibi bu şerbeti içecek. Yavaş yavaş bakın içtikçe döküyoruz. Oh, süper oldu var ya. Taneleri de görüyorsunuz. Onları da böyle üzerine bırakıyoruz tabii ki de. Şöyle önce taneleri bir bırakalım. Şimdi bu şerbeti yavaş yavaş içsin. Kalanı da sonra ilave edeceğim. Ne kadar şerbetimiz kaldı? Şöyle bir kepçe kadar şerbetimiz var. Çok az bir kalsın. Onu da servis yaparken dökeceğim üzerine. Şöyle yakın plandan da size gösteriyorum. Daha sonra servisinde tadım aşamasında görüşürüz. Evet, vişne şerbetimiz gördüğünüz gibi tamamen çekti tatlımız.
az bir şey var burada zaten. Bakın şu şekilde tekrar döküyorum biraz kalanları da. Gördüğünüz gibi şerbeti tamamen döktük. Şimdi tatlımızdan tabağıma çıkaracağım. Neresini çıkaralım? Yani şu ortaya almak isterim ama bunu buradan çıkarmak biraz zor. Kenardan çıkaracağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen tabağımıza koyuyoruz. Şöyle vişneleri de üzerinde dursun. Şimdi üzerine biraz şuradan şerbetinden döküyorum. Süper oldu. Vişneli revani. Şu anda hazır. Hemen tatlımızın tadına hep birlikte bakıyoruz. Şöyle yakın plandan da gösterelim. Başlıyoruz tadına bakmaya. İsterseniz üzerine dondurma, kaymak ile de servis yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Kesiyorum. Muhteşem. Hemen tadına bakalım. Süper olmuş. Şeker oranı, tadı, her şeyi muhteşem. Ekşim tırak, vişneler üzerinde. Muhteşem. Dondurmayla da çok güzel gidecektir. Size bir tavsiye. Bir de dolaba koyalım. Soğuk soğuk bu sıcak günlerde çok iyi gidecek. Çok güzel olmuş. Allah'ım çok güzel olmuş. Şimdilik yeter. Videomuzu kapatalım. Daha sonra yine yemeğe devam ederiz. Evet arkadaşlar, umarım vişneli revani tatlısı tarifimi beğenmişsinizdir. Vişne şerbetli, üzerinde de vişnelerimiz var. Beğenmişsinizdir. Şimdi vişne zamanı. Alın biraz vişne yapın. Benim evimde konserveler vardı. Hemen bir tanesini açtım, yaptım. Onları da yeni yaptım, hazırladım. Konserveleri, vişne konservelerini. Tarifini kanalımda göreceksiniz. Açıklama kısmına tıklarsanız orada linkleri bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şuraya da linklerini bırakacağım. Oraya da tıklayabilirsiniz. Siz de vişne alın pazardan, konserve olarak biraz saklayın. Böyle tatlılarda kullanırsınız. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açın ki en güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel güzel videolarda görüşmek üzere.